Bugün sizlerle kelebek düğümü hakkında bildiğim tüm bilgileri paylaşacağım. İlk önce kelebek düğümünün bildiğim iki farklı yapılışını, ardından kullanım şekillerini ve son olarak genel bilgilerine bakacağız. Kelebek düğümünün iki farklı yapılış yöntemiyle başlayalım. İlki ele sarma yöntemi. İpimizi avucumuza koyuyoruz. Daha sonra bir defa doluyoruz. Bu doladığımız iplerin arasına bir defa daha ipimizi dolayıp getiriyoruz. Dışarıdaki ipi alıp hepsinin üstünden geçiriyoruz. İki ipin altından geçirip düğümün ucunu tutup daha sonra düğümün uçlarını çekip sıkıştırıyoruz. İyice oturması için düğümün. Halkayı da çekiyoruz. Düğümümüz hazır. İkincisi çift çevirme yöntemi. İpimizi aldık. 1 ve 2. 2 defa ipimizi çevirdik kendi içinde. Daha sonra halkayı tutuyoruz. Düğümün üstünden geçirip ve düğümü kaldırıp halkanın ucunu alttaki boşluktan geçiriyoruz. Düğümün ucunu tutup sıkıştırmaya başlıyoruz. Halkayı tutup sıkıştırıyoruz. Ve düğümümüz hazır. Şimdi kullanım şekillerini inceleyelim. Kelebek düğümünü kullanarak ip birleştirmeden önce ipin ucundan yaklaşık 3,5 karış bir pay bırakıyoruz. Şimdi iplerimizi birleştirmeye başlayalım. 3,5 karışlık bir pay bırakmıştık. Bir halka yapıyoruz ve içinden ipin ucunu geçiriyoruz. Diğer ipimizi alıyoruz. Bu yaptığımız halkanın içinden geçiriyoruz. İpi geçirdikten sonra ilk ipin arkasından doluyoruz. İpin kendi üstüne getiriyoruz. Ve bu boşluktan arkadan girerek çıkıyoruz. İp birleştirmenin ilk bölümünü bitirdik. Kelebeğimiz hazır. Evet, ön arkası doğru. Kontrol ettik. Burada kullanacağımız bir düğüm daha var. O da çift balıkçı düğümü. Çift balıkçı düğümü içinde yaklaşık 2 karışlık bir paya ihtiyacımız var. Ölçtük. Yeterli kadar pay var. Burada alan dar olduğu için biraz zorlanabilirim. İlk balıkçı düğümümü atıyorum. Çift balıkçı. Diğer ipin üstüne 2 halka yapıp bu halkaların içinden geçireceğim ipin ucunu. Birincisi tamam. Payıma bakıyorum. Yaklaşık 10 santim var. Şimdi diğer çift balıkçı düğümünü atacağım. Yeterli kadar pay çekiyorum. Diğer ipin üstüne 2 halka yapıp bu halkaların içinden geçireceğim ipin ucunu. Biraz dar oldu. Şimdi düğümü düzelteceğim.
gerekli olan payları ayarlıyorum. Biraz daha çekeceğim. Sıkmam gerekiyor. Evet. Diğer ucu da sıktım. Payım yeterli. Ve balıkçı düğümü birbirini öpüyor. Doğru yaptık. Kelebek düğümü ile iki ipi bu şekilde birleştirebiliriz. Biraz uzun ve zahmetli, pek tercih edilmeyecek bir yöntem ama yine de bilmemizde fayda var. Kelebek artı çift balıkçı düğümü ile iki ipi birleştirdik. Sağ taraftaki karabinanın hizasında bir yönlendirme yapacağız. İpimizin ucuna 8'li düğümü atıyoruz. Düğümü sıkıştırıyoruz iyice. Düğüm sonuna çift balıkçı atacağız emniyet için. Çift balıkçıyı sıktık. Sekizli düğümümüzü karabinaya taktık. Şimdi yönlendirmeyi yapacağımız yere kelebek düğümü atacağız. Payımızı aldık. Burada çift çevirme yöntemini kullanacağım. Daha rahat olduğu için. Aldığımız uzunluğu çift çevirme ile kaybetmeden yapabiliriz yönlendirmeyi. Düğümü attım. Karabinaya taktım ve kapatıyorum. Tam istediğimiz gibi sağ taraftaki karabinanın hizasından inişimizi yapabiliriz. Çift ipe kelebek düğümü atacağız. 2 tane kulağı olacak ve bu kulaklardan birini kısa, birini de uzun yapacağız. İpi avucumuza koyduk. Bir sarım daha yaptık. Bu iki ipi tek ip gibi olarak görebiliriz. Halkaların ucu olacak onlar. Hiçbir değişiklik yok. Tek ipte olduğu gibi çift ip de aynı şekilde yapılıyor. Biraz daha karmaşık görünebilir ama hiçbir farkı yok tek ipten. Düğümümüzü sıkıyoruz. Bu düğümü sıkarken biraz daha fazla ip oluyor. Yandan da iyice sıkıyorum. Çift kulaklı kelebek düğümümüz oldu. Şimdi kulaklardan birini kısa, birini uzun yapalım. Bir kulağı geri çektim. Kısalttım. Ve böylelikle iki kulağı birbirinden farklı uzunluklarda yapmış olduk. Bir istasyonumuz var ve ipin ucunu geçirdik. İki karabinadan da. İpi ortaladık. Daha sonra iplerden tek tek inebilmek için istasyona yakın ipin ortasına kelebek düğümü atıyorum. Biraz kalın olacak çünkü çift ip olduğu için. Halkaları da iyice sıktım. Kelebek düğümü sonrası ipin her iki ucundan da iniş yapılabilir. Tek halkalı bir kelebek düğümünü çift halkaya çevirmeyi yapacağız. İpi avucumuza doladık. En dışarıdaki ipi çektim. Biraz uzun yapacağım. İki düğümün altından geçirdim. Sıkıştırdım. İyice sıkıştırdım. Şimdi bu uzun halkayı buradaki iki ipin içinden geçireceğim. Halkanın ucunu aldım. Geçiriyorum. Ve bu ucu geriye çevirip diğer iki halkanın üstünden geçirip düğümü tekten çifte çevirmiş oldum. Tabii düğümü
sıkılaştıracağız şimdi. Uçlarını çekiyorum. Halkaları çekiyorum. İyice sıkıyorum. Ve tekten çift halkaya kelebek düğümümüzü çevirdik. Şimdi burada kelebek düğümümüzü atacağız. Tek bir halka yapacağız. Daha sonra bunu çifte çevireceğiz. Ama çifte çevirirken araya bir halka koyacağız. Bu da halkalara kelebek düğümünü nasıl geçirebileceğimizin bir yolu. Ama benim elimde halka olmadığı için bir tane 8'li kullanacağım. Bunu halka gibi düşünebilirsiniz. Düğümümüzü attım. Ucunu uzun bıraktım yine. 8'liyi geçirdim düğümün ucundan. Şimdi bu iki ipin arasından geçiriyorum. Biraz dar bir alan. Geçirdim ve tekrar 8'linin ve 2 halkanın üzerinden geçirip kelebek düğümüne halka nasıl takılır bunu görmüş olduk. Tabi her zamanki gibi düğümü sıkıyoruz. İlk önce halkalardakini sıktım. Şimdi yanlardan da sıkıyorum. Boşluk kalmaması için tekrar halkaları sıktım. Ve bu şekilde kelebek düğümüne halka geçirebiliriz. İlk başta dediğim gibi bende bir halka olmadığı için 8'linin halkasını kullandım. O yüzden burada halka varmış gibi düşünebilirsiniz. Kelebek düğümünü kullanarak ipte bir hasarlı bölüm varsa onu izole edebiliriz. Buradaki beyaz bölümü yaralı kısım olarak düşünelim. Çift çevirme yöntemiyle düğümümüzü atıyorum. Ve yaralı kısmı aradan çekip aldım. Düğümü sıkıyorum. Rahat bir şekilde ipin yaralı bölümünü izole etmiş olduk. Burada bir hat kurulmuş ve emniyet alacağız bu hat için. Eğer kontrollü indirici ipi kaçırırsa kelebek düğümüyle bir backup yapmış olacağız. Ne çok yakında ne çok uzakta olması gerekiyor bu kelebek düğümünün. Uygun bir noktaya atacağız. Çünkü yakında olursa aleti kilitleyebilir, uzakta olursa backup'ın bir anlamı kalmaz. Düğümümüzü attık. Sıkıştırıyoruz. Kelebek düğümün ucunu da karabineye takıp karabineyi kapattıktan sonra emniyetimiz hazır. Elimde halka olmadığı için yine 8'li kullanacağım. Burada da kelebek düğümünü açıktan kapalıya yapıp kelebek düğümünün tek kulağına nasıl bir halka geçilir onu göreceğiz. İpte bir düğüm yaptık. Bu düğümün içinden ipin ucunu çıkardık. Daha sonra bu uca halkayı takıyoruz. 8'limizi takıyoruz. Onu halka olarak görüyoruz. Ve tekrar düğümün içine ipin ucunu sokuyorum. Düğümün arkasından ipi doladıktan sonra aradan giriyorum. Ve tek kulaklı kelebek düğümüne bir tane halka takmış olduk. Tabi düğümü sıkıyoruz iyice. Kulağından sıktık. Yanlardan da sıkıyoruz. İşlem tamam. Burada iki tane karabinamız var. Aslında buraya halka koyacaktım. Kapalı emniyet noktaları olacaktı ama halka olmadığı için karabina
kullanıyorum. Bunları kapalı birer emniyet noktası olarak düşünelim. Burada yönlendirme yapacağız ama açıktan kapalıya yapıp sistemimizi kuracağız. Öncelikle kelebek düğümümüzü açıktan kapalıya atıyoruz. İpin üzerinde bir halka oluşturuyoruz. Halkanın içinden ipi çıkardıktan sonra istasyon noktasından geçirdik. Tekrar halkanın içine ipi sokuyoruz. İpin arkasından dolaştırdıktan sonra biraz uzun sürüyor ip uzun olduğu için. Çünkü bir düğüm daha yapacağız. İpin ucunu iki ipin arasındaki boşluktan geçirdikten sonra açıktan kapalıya kelebek düğümümüz hazır. Şimdi diğer kapalı noktaya da 8'li düğümü atacağız. Evet, kelebek düğümü tamam. Şimdi 8'li için ölçü alıyorum. Yönlendirmemizi bu şekilde yapacağız. Bu noktadan aşağı ineceğiz. Öncelikle açık bir 8'li yapacağız. Çünkü emniyet noktalarımızın kapalı olduğunu düşünüyoruz burada. Açık 8'liyi yaptıktan sonra emniyet noktasından geçirdik ve tekrar 8'li düğümünün biraz pay almak istiyorum. Açık 8'liyi yaparken izlediğimiz yolu izleyip 8'li düğümümüzü tamamlayacağız. Üzerinden geçirip düğümümüzü sıkıştırıyoruz, 8'li düğümümüzü. Ve sonra da çift balıkçı düğümü atacağız. İki halka yaptım. İçinden geçirdim ve düğümü sıkıyorum. Ve yönlendirmemizi açıktan kapalıya gerçekleştirdik. Son göstermek istediğim ise tek ip üzerinde çift kulak nasıl yapacağız? Avucumuza sarıyoruz. Bu ortadaki iki ipi tek ip gibi düşünüyoruz yine. Ve sonuncusunu ortaya alıyoruz. Baştaki iki taneyi alıp her zamanki gibi biraz pay çekiyorum. Üstünden atlatıyorum. Ve iki ucu altından geçirdikten sonra tek ipte çift kulak yapmış olduk. Düğümü sıkıyorum iyice. Kulaklardan da sıkacağım. Evet, düğümümüz hazır. Son olarak kelebek düğümü hakkında genel bilgilere bakalım. Kelebek düğümü ip ortasında bir veya aynı uzunlukta ya da farklı uzunlukta iki halka oluşturmak için kullanılır. İpe 3 yönde de yük verilebilmesini sağlayan bir düğümdür. İpin ortasına atıldığı için ayrıca bir emniyet düğümü gerektirmez. Kelebek düğümü atıldıktan sonra ipin çekeri %70 ile %75 arası olur. Kelebek düğümüne yük bindikten sonra çözülmesi genellikle kolaydır. İpin hareketini sınırlamak için düğümün halkası bir emniyet noktasına tutturulabilir. İp birliğine girildiğinde kelebek düğümü atılır. Sulu kanyonlarda yüksek su debisinde yatay geçiş yapan sporcunun emniyeti için kullanılır. 8'li veya 9'lu düğümü ile birlikte birbirinden uzak olan emniyet noktalarını eşitlemek için de kullanılabilir. Kelebek düğümü ile ilgili bildiğim tüm bilgileri paylaştım ve eklemek istediğiniz bir detay olursa yorumlara yazabilirsiniz. Gelecek maceralarda görüşmek üzere.